Manisa ismi Magnesya'dan gelir. Spil Dağı'nın manyetik çekimi altında bulunan bir mıknatıs kenttir. Bu dağ bilindiği kadarıyla dünyanın en büyük mıknatısıdır. Milattan önce 6. yüzyılda Thales bu dağa ait bir taşın demir cevherlerini çektiğini keşfedince bu taşa Magnesya'dan geldiği için Magnesya taşı adını vermiştir. Manisa son zamanlarda efsaneleşmeye doğru giden tarihi değerlerle anılan bir yer haline geldi. Türkiye'de birçok yörede olduğu gibi tarihi kalıntılarıyla da bilinen bir şehir. Ancak bu topraklarda tarihi boyunca bilinmeyen veya açıklanmayan yeni bir detayla birlikte anılmaya başlandı. Bu detay öyle bir iddia ki sadece Türkiye'nin değil bütün dünyanın tarihini yeniden yazacak bilgiler ve bulgular ortaya atıldı. Hazreti Adem, ilk insan, ilk peygamber, Havva annemizden önce Lilithya adında bir kadınla evlenmiş. Lilithya insan ırkından olmayan, kimi kaynaklara göre ifritlerden olan ve bazı iddialara göre de 6. denen bir boyutta yaşamış, dünya dışı bir kadındır. Hazreti Adem ile evlenmiş ve çocukları olmamıştır. Yüce Allah Adem'i 6. boyuttan alıp dünyaya Havva'nın yanına göndermiştir. Bütün Manisa halkının da bildiği efsaneleşmiş bir karakterden bahsedeceğim. Bu kişi lakabıyla Manisa Tarzanı'dır. Anlatılan odur ki Manisa Tarzanı gerçek bir doğa ve insan aşığıdır. Adı Ahmet Bedevi olan Manisa Tarzanı, siyah bir şortla dolaşan, yaz ve kış üzerinde bir gömleği bulunmayan bir bilge olduğu söyleniyor. Manisa Dağcılık Kulübü öğrencilerinden Engin Kongar'ın bir dağ tırmanışı sırasında düşüp ölmesinden 3 yıl sonra onun adına yapılan anıtın açılışında Manisa Tarzanı da vardır. Ve o da bir zamanlar karısını bir dağ yolculuğu sırasında bir uçurumda kaybetmiştir. Ve gözü yaşlı anneye şöyle der: "Anneciğim, hiç merak etme, ben anıtın çiçeklerine bakar, onları hiç soldurmam." Spil Dağı'nda bir kulübede yaşardı. Ne yatağı ne de yorganı vardı. Üzerine gazete serdiği tahta divanda yatıp kalkardı. Daima soğuk su ile yıkanırdı. Saç ve sakallarını özenle tarar ve bitkilerden yaptığı kokuları sürerdi. Belli bir lokantada yemeğini yer ve borcuna karşılık olarak o lokantaya su taşırdı. Bir efsane gibi yaşadı, asla mal ve servet peşinde koşmadı. Özgür ruhlu yaşamayı hep temel esas olarak aldı. Toplumsal hayata katıldı. O bugün bile Manisa'da bir efsanedir. Çalışkanlığı ve Manisa'nın ağaçlandırılmasında gösterdiği olağanüstü emeği ile tüm Manisalıların sevgilisi oldu. 31 Mayıs 1963 tarihinde gözlerini hayata yumdu diye anlatılır. Manisa'da büyük bütçelerle yapılan kazıyla başlayan iddiaya göre kazılan bölgenin altında bir yeraltı piramitinin olduğu, Hazreti Süleyman peygamberin kabri yani çürümemiş bedeni, Süleyman peygambere bahşedilen cinlere, şeytanlara, havaya, bulutlara, hayvanlara hükmetme kudretinin kaynağı ve Yüce Allah'ın buyruğunun yani ilahi yazının işlendiği yüzüğü ve bazı eşyaları aynı zamanda ahit sandığı olduğu piramidin giriş kapısının tespit edildiğini söylediler. Bu kazı çalışmalarına başlamadan önce bir süre titizlikle araştırıp kaynaklardaki bulguları elde etmişler. Sonrasında kazıya başlamışlar ve yeraltı piramidinin girişine, kutsal emanetlere açılan kapıya ulaşmışlar ancak bu meselenin bütün insanlığı ilgilendirdiği için ve manevi değerlere saygılarından dolayı devam etmemişler. Kazı çalışmalarını durdurmuşlar. Bu çalışmalar sonrasında olaya devlet el atmış, bölgedeki kazıları durdurup sit alanı ilan etmişler. İddialarda yer alan başka hususlar da var. Bu kazı sonrası kendilerine gelen tehdit mesajları ve aramalar aylarca sürmüş. Bir başka iddia da o bölgede yörenin halkı gibi orada yıllarca yaşamış bir kadının siyah ajanı olduğu, yıllarca o bölgede yaşayıp o bölgenin halkıymış gibi kamufle olup o bölgeyi gözlem altında tuttuğunu belirttiler ve birçok ajanın da o bölgeyi gözlemlediklerini, bunu bildiklerini açıkladılar. Peki sadece Hazreti Süleyman'ın eşyaları arasında yüzüğü ve ahit sandığı mı vardı? Hayır, tonlarca saf altın, elmas ve değerli taşlar da var. Bu hazine o kadar büyük bir servete tekabül ediyor ki onlara sahip olacak ülkenin dünyanın birinci ve en güçlü ülkesi yapabilirmiş. Simya ilmiyle demir ve metal eşyaları elmasa, altına dönüştüren ilmi bilgileri içeren yazılı belgesi günümüzde bile son teknoloji sayılacak hava ve teknolojik araçlar ve Hazreti Adem ve Havva'nın mezarları yani çürümemiş bedenleri, Adem'in ilk eşi olan Lilitya'nın 6. boyuttan olan ırkının ölülerinin
yanı sıra Lilitya'nın ölüsünün de yeraltı piramitinin içinde olabileceğini dile getirdiler. Aynı zamanda Hazreti Davut'un ışınlanma yoluyla yaptığı yolculuklarının sembolü ve kullandığı dile getirilen Davut Yıldızı da yeraltı piramitinin içindeymiş. Davut Yıldızı, paralel evren teorisinin başka versiyonu olan boyutlar arası yolculuk yapmasını sağlayan bir çeşit zaman kapsülü veya geçiş kapısı olduğunu iddia ediyorlar. 2019 yılından beri ortaya çıkan bu iddialara devletin sessiz kalması, bir açıklama yapmaması, sadece o bölgeyi sit alanı ilan edip kazıyı yasaklaması kafa karıştırıcı bir durumdur. Sosyal medyada bu konuya hükümetimizin bir an önce el atıp tamamen yerli ve milli imkanlarla yerin açılması, bu büyük manevi ve maddi hazinelerin ülkemize kazandırılması ve hiçbir şekilde dış güçlerin müdahil olmaması yönünde imza kampanyası başlattılar. Sizler de E-Devlet üzerinden devlet yetkililerine bu konuda dilekçe yazıp durumun gerçekliği hususunda çalışmalar yapıp sonuca varılmasını isteyebilirsiniz. Ülkemiz sadece maddi değil, manevi zenginlikleriyle de öne çıkıyor. Diyarbakır'da 7 peygamber mezarı, 541 sahabe, Ashab-ı Kehf mağarası, 2 peygamber makamı bulunuyor. Kur'an-ı Kerim'de geçen 25 peygamberden ikisinin mezarı Diyarbakır'da olduğu ortaya çıktı. Bunlar Hazreti Elyasa ve Hazreti Sülkif peygamberlerdi. Kabirleri sular altında kalmasın diye 1995 yılında açıldı. İslam alimlerinden Molla Ömer Kalkan Efendi heyetin içerisindeydi. Naaşların alınışında birçok heyet oradaydı. Molla Ömer, naaşlara dokundum, ellerimle temas ettim. Sanki uyuyan bir insanın yatmış hali gibiydi. Nasıl ki uyursunuz, sadece hareketsiz olursunuz ya, işte öyleydi. Nebi Harun tepesine çıkartıp defnettik demişti. Heyettekiler biz onlara duyduğumuz saygıdan, mahcubiyetten yüzlerine bakamadık. Asla cesaret edemedik demiştir. Nakilde bulunan bazı insanlarda psikolojik baskı olmuş, aylarca toparlanamamışlar. Dağlara kaçanlar, orada vakit geçirenler olmuştur. Nakli gerçekleştiren kişilerin anlattığı bazı olaylar bunlardır. Mısır piramitleri, Nemrut Dağı, Göbekli Tepe, Tarsus kazısı olayında Manisa Sipil Dağı ile bağlantılı olduğuna inanılıyor. Çünkü bütün bunlar Davut Yıldızı'yla bağlantılı olduğu düşünülüyor. Yani boyutlar arası yolculukta boyutlara açılan kapıların merkezi olabileceği öne sürülüyor. Tarsus kazısının ortalama bir yıl süren ve dünyanın gözlerinin üzerinde olduğu bir çalışmaydı. Tarsus kazısında tıpkı yeraltı piramitlerinde olduğu gibi boyutlara açılan kapının olduğu iddia edilmişti. Bir grup araştırmacının araştırması sonucu tırlarla o bölgeden kazıyla bağlantılı olarak bir şeyler taşınmasını çektikleri resimlerle belgeledikleri ve bunu kamuoyuyla paylaşmaları iddiaları doğrular nitelikteydi. Umarım Manisa Sipil Dağı çevresinde bahsi geçen bu bölge tamamen yerli ve milli imkanlarla devletimizin iradesiyle ve titizlikle ele alınıp çalışmalara başlanır. Videonun sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğeni ve yorum yaparak destek olabilir, düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın.